Merhaba sayın seyirciler. Yeni bir yayınımıza hoş geldiniz. Bu hafta Almanya'da aşırı sağ faşist örgütleri konuşacağız. Federal çapta Reichsbürgerler yani imparatorluk vatandaşlarına karşı geniş bir operasyon başlatıldı geçen hafta. 3000'den fazla polis katıldı ve bunlardan gözaltına alınanların 25 kişiydi ve bunların çoğu da tabii ki üst düzey yöneticiler ve başını da eski aristokrat bir aileden geldiği ifade edilen Prens Heinrich Raus diye birisi başını çekiliyordu ve o günden bu yana Almanya'da aşırı sağla mücadele, ırkçılıkla mücadele değişik boyutlarıyla tartışılıyor ve bunların hangi rol oynadığı, darbeyi nasıl planladıkları da basında konuşulmaya devam ediliyor. Bu hafta Profesör Kemal Boza ile birlikte e, Reichsbürgerler ve Almanya'daki diğer faşist örgütleri konuşacağız. Kemal hoş geldin yayınımıza. Merhabalar. Operasyonu sen de izledin ve bu hafta da devam ediyor aşağı yukarı. Reichsbürgerlerin yapısını biraz bize anlatabilir misin? Nereden çıktı bunlar? Hani 90'lı yıllarda böyle bir örgüt yoktu, 2000'li yıllarda da ama yeni kurulmuş bir örgüt gibi ve devlet içinde de anlayabildiğimiz kadarıyla bir yapısı var. Şimdi Reichsbürger hareketi yeni kurulan bir yapı değil. Aslında 80'li yıllardan beri Almanya'da var olan bir yapılanma. Dolayısıyla neo-Nazi örgütlerde hep şöyle bir tanı var. İşte yeni bir kurulan örgüt gibi yansıtma biçimi var. Bu Reichsbürger hareketi yani imparatorluk vatandaşları Evet, adıyla bilinen hareket için geçerli değil. Bunlar özellikle 70'li yılların sonunda Wehrsport gruplar vardı. Hoffmann, evet. Wehrsport gruplar etrafında neo-Nazi kadrolar yetişiyordu. Bu kadrolar daha çok böyle gerici faşizan eğilimler etrafında bir araya geliyordu. Biraz da militan bir yapılanma biçimindeydi. Bu Wehrsport grupların içinde bazı isimler öne çıkmıştı. Birisi örneğin Manfred Röder ya da başka isimler, Horst Mahler gibi isimler çıkmıştı öne. Bu isimler çerçevesinde Reichsbürger Hareketi kendisini 80'li yıllarda reorganize etti ve son 10 yıl içerisinde de güçlü bir ivme kazandığını söylemek mümkün. Özellikle toplumsal dönüşümlerle birlikte örneğin son yıllarda işte korona krizi sürecinde oluşan korona karşıtı eğilimler içerisinde de etkinlik sağlayarak daha fazla kendini politik zeminde yansıtarak da güçlenen bir hareket oldu. Şu an 21 sanırım bin tane taraftarın olduğu aynen işte ifade ediliyor. Dediğin gibi az bir rakam değil aslında. yani büyük bir rakam. NPD gibi köklü neo-Nazi örgütler 7-8 bin üyesi var. Ama bu Reichsbürger hareketi toplum içerisinde daha çok böyle yandaş kazanarak toplumun değişik kesimlerine de hitap ederek daha güçlü bir hareket olduğunu söylemek mümkün. Şimdi bu Gözaltına hareket alınanlara baktığımızda sanki ama eliter bir grup yani devlet içerisinde de yer alan en alt hani klasik biraz en altta sokaktaki gençler değil de eğitim durumları, mesleki durumları, sermaye güçleri, ekonomik konumlar, sosyal konumlara baktığımızda bir orta hatta ortanın üstünde bir gruptan söz ediliyor. Ya şimdi şöyle bir şey. Bu neo-Nazi grupları için hep uzun yıllar Almanya'da işte bunlar kenar grupları biçiminde bir tanımlama hep kullanılıyordu. Yani ırkçılık meselesinde de aynı tanımlama hep gündemde. Oysa biz ırkçılık meselesini aşırı sağ, faşizan örgütlerin yapılanmalarına bakarsak hepsi toplumun ortasında şekillenen gruplar. Yani toplumun dışında gelişen marjinalleşmiş yan grup fenomenleri değil. Toplumun içindeki tartışmaların da ortaya çıkardığı sağ faşizan eğilimlerin öznesi üzerine oturan gruplar. Dolayısıyla toplumun içinde ve toplumun merkezinde bunlar yer alıyor. Reichsbürger hareketinde bu tam açık biçimde ama sağ popülist harekete baktığımızda onun niteliği de tamamen sağ sözde entelektüel çevreler üzerine dayanıyor. Toplumun içerisinde değişik sermaye gruplarını, değişik hakim var, avukatı var, Evet. bilmem yazarı var, bilmem değişik çevrelere hitap eden yapılanmalar olarak gündeme geliyor. Dolayısıyla bu yapılanmaların esas odağında aşırı sağ ideoloji var ve bu ideoloji onu belirliyor. Bu vatandaşlık
ya da imparatorluk İmparatorluk, evet. vatandaşlar ya da Reichsbürger adlı Federal Cumhuriyeti bunlar reddediyor değil mi? Şu anki mevcut Federal Cumhuriyeti biraz reddediyor. onların ideolojisine girersek onların Evet. ideolojisinde monarşist bir eğilim ağır basıyor. Ama monarşist eğilim daha çok Reich ideolojisine tekabül ediyor. İşte Almanya'nın kuruluşunda bir Reich ideolojisi vardı ve bu Reich ideolojisinin devamı da 3. Reich Hitler faşizmi sürecidir. Bunlar bütün bu Reich geleneğini kendi tarihi olarak algılıyorlar. Federal Almanya'nın yani İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan Federal Almanya'yı dış güçlerin, dış müttefik ve ittifakların kolonisi olarak değerlendiriyorlar. Bundan dolayı Federal Almanya sistemini reddediyorlar. Şimdi bu ideolojinin arkasında neonazilerin özellikle de identiter hareket ya da başka neonazi hareketlerin gündeme getirdiği bir kavram var. Vigilantizm diye bir kavram. Bu kavram etrafında bunlar devleti reddetmiyor. Ama bu devleti reddediyorlar ve devlet görevini yapmadığı için kendilerine göre farklı bir devlet konstrüktü etrafında kendi silahlanmalarını, şiddetlerini, kendi eylemlerini meşru Kimliklerini, kılıyor. pasaportlarını hatta Aynen. çıkarıyorlar. Evet. İşte örneğin Reichsbürger hareketi kendine göre pasaport kurmuş. Örneğin vergi ödemiyorlar. Evet. Örneğin ceza ödemiyorlar. Örneğin bütün yasal işlemlerin hepsini reddediyorlar. Kendine göre pasaport basıp pasaport satıyorlar. Kendilerine göre bir vergi ağları oluşturmuşlar. Yani bunun üzerine kendini finanse eden yani bir hareket. Şimdi şöyle bir görüntü de veriyor. Ya bu birkaç tane aptalın işi değil öyle. Yani bu hareketin içerisinde özellikle devletin organlarında yer almış, devletin organlarında bulunan insanlar da var, isimler de var. Örneğin bu hareketin bir üyesi uzun yıllar AfD'de parlamenter düzeyde milletvekili fonksiyondaydı. Dolayısıyla bu hareketi marjinal ya da işte bilmem toplum dışında küçük bir şey olarak gösterme yerine bu hareket faşist ideolojinin, neonazi ideolojisinin meşruiyetini farklı bir zeminde Hatta organize içinde üst etmeyle düzey beraber. askerler ve polisler var. Aynen. KSK'nın merkezi basıldı bu nedenle dolayı. Şimdi basında şöyle bir şey var. Bunların bir darbe planı yaptığı e, ve bir plandan söz ediliyor. Hatta meclise basmaları, meclise basma denemesi yaptıkları, demin sözünü ettiğin AfD'li milletvekilinin de mecliste kendilerine yardımcı olacağı konusunda bilgiler verildi. Şu anda bu güçlerin Almanya'da bir darbe yapma, yani bir plan olduğu anlaşılıyor. Darbe yapma güçleri var mı? Çünkü Amerika'dakine de bir benzerlik kuruluyor. Trump'ın seçimleri kaybetmesinden sonra orada bir baskın yapıldı biliyorsun Kapitol'a. Ondan sonra yeri püskürtüldü. Bundan da özendikleri, bundan feyz alarak Almanya'da böyle bir girişim içerisinde oldukları belirtiliyor. Gerçek zemini var mı? Böyle bir şey yapabilirler mi? Şimdi Ve hayali bir noktada ne kadar başarılı olabilirler bilemiyoruz. Ama şöyle bir realite var. Bu eskiden beri işte Reich ideolojisinde darbelerle yetişen bir ideoloji vardı. Ağır basıyordu bu ideoloji. Örneğin işte Hitler faşizmi süreci öncesinde Reich ideolojisi ve Weimar Cumhuriyeti'ne baktığımızda çok böyle hareketler vardı. Darbelerle iktidara gelme hevesi üzerine kendini var eden hareketlerdi. Dolayısıyla İmparatorluk Vatandaşları Örgütü de bu ideolojiyi kendine benimsemiş bir yapılanma. Bir diğer nokta bu hareketler militarist hareketler. Yani sadece bir tabanı ya da 20 bin üyesiyle sokağa çıkıp bir eylem yapıp parlamentoyu basma değil. Bunların silahlanma sorunu da var. Örneğin şiddetle devleti devletin ele aynen, geçirme şiddetle anlayışını reddetmiyorlar. reddetmiyorlar. Dolayısıyla şiddetle devleti ele geçirme yani şiddet monopoli üzerinde devleti kendi yanlarına çekme, doğru bir devlete dönüştürme kendi deneyimleriyle biz vigilantizm kavramından söz etmiştik biraz önce. Evet. Orada bu ideolojik yaklaşım öne çıkıyor. Devlet görevini yerine getiremiyor. Çünkü devlet işte bilmem ne ittifakların kontrolü altında biz devleti geri öz yapısına geri çevireceğiz. Reis ideolojisine geri çevireceğiz mantığı etrafında militarist bir hareket de var. Bu hareket özellikle güvenlik güçleri içerisinde, ordu içerisinde, polis teşkilatları içerisinde de kendini konumlandıran bir hareket. Dolayısıyla silahlar, mermiler ve benzeri gibi silah araçları ve gereçleri de bu yapılanmalar üzerinde bu örgütlerin eline ulaşmış ve bu örgütler de bunun üzerine
tabii darbe girişimleri vizyonu, farklı gibi vizyonlar da gündeme getiriyorlar. Evet. Yani bu örgütlerin ideolojik yapısında daima var. Bu diğer neonazi örgütler açısından da geçerli. Örneğin Genel olarak böyle bir silahlı Almanya'da neonazi örgütlerinin silahlı bir şekilde varlığını, hani küçük grupların olduğunu daha önce biliyorduk. NSU en azından bunların en çarpıcı ve üzerine konuşulan durumu, ama diğerleri biraz bir süre unutuldu. Şu anda Almanya'da aşırı sağ faşist hareketlerin e, Reichsbürgerlerde gördüğümüz gibi bir şekliyle silahlandığı, silahla bağlantılı olduğu sonucu çıkıyor o zaman. Yani sadece AfD politik bir şekilde görünüyor, ama etrafında da en azından 5000 üyesinin olduğu bir Rechte Flüge diye ifade edilen gruplar var. Yani o böyle bir ciddi bir tehlike var o zaman. Silahlı sağ faşist hareketlerin oluşumu. Şimdi bu hareketler tabii homojen hareketler değil, heterojen hareketler. Yani değişik kesimlere hitap eden, değişik kesimlerin dinamikleri etrafını bir araya getiren hareketler. Dolayısıyla değişik kuşaklara ve çevrelere hitap ettiği zaman değişik politik içerikler ve gündemler de ortaya çıkıyor. Örneğin diyelim ki 2014, 2015, 2016 yıllarında mülteci hareketleri Almanya'da güçlendiğinde birçok ilde silahlanmış halk inisiyatifleri kuruldu mültecilere karşı. Ya da şimdi de halen Almanya'nın değişik çevrelerinde yerel anlamda örgütlenen silahlanmış militan gruplar var. Yani belki on binlerce insana hitap etmiyor ama silahlanmış yapılanmalar var. Bu yapılanmalar bir ağdır. Yani Evet. hani şöyle bir ideoloji de var neonazi örgütlerin içerisinde. Biz bunu Hanau gerçekliğinde de gördük. Bunu farklı noktalardaki gerçekliklerde de gördük. Yani NSU cinayetler zinciri de bunu gösterdi. Merkeze bağlı olmayan küçük hücre biçiminde örgütlenen yapılanmalar var. Merkez dışı radikalleşme eğilimlerini ve silahlanma eğilimlerini gündeme getiren hareketler söz konusu. Bunlar da Reichsbürger gibi hareketler ya da farklı gibi hareketlerle de ağ olan hareketler. Örneğin biz Reichsbürger hareketini sadece işte demokrasiyi reddettiğim için, monarşist olduğu için değil, Reichsbürger hareketi faşizan, aşırı sağ nitelikli bir örgütlenme olduğu için de gündeme getirmemiz gerekiyor. Evet. Örneğin Alman medyasında son yıllarda böyle Reichsbürger hareketi bayağı hep böyle aşağı düzeyde Evet, yani gösterildi. silahlı boyutu pek gösterilmiyordu. Sanki Silahlı boyutu ama politik aşırı ve sağ ideolojik boyutu olarak oynuyor. devleti reddeden bir grup olarak Aynen. Aynen işte yansıtılıyordu. rais ideoloji ve monarşist bir harekettir biçiminde. Bu da bizim demokrasi kültürümüzün parçasıdır boyutundan bakılıyordu. Şimdi bu hareketin esas tehlike noktasına girmesi, silahlanması ve darbe girişimi planları ve benzeri gibi olgular gündeme gelmesiyle ortaya çıktı. Bundan dolayı devletin güvenlik güçleri buna müdahale etti. Ama medya boyutuna baktığımızda bu hareketin faşizan ve aşırı sağ ideolojisi üzerine çok fazla kamuoyunda bir şeyler tartışılmıyor. Oysa bu hareketin esas öznesinde aşırı sağ, milliyetçi ve faşizan eğilimler ağırlık basmakta ve bu Rice ideolojisi de tamamen demokratik değerleri ret eden bir ideoloji etrafında bir araya getiriyor ve bunu da görmek gerekiyor ve bunu da aslında bu tartışmanın içerisinde sıra dışı bir şey olarak göstermemek gerekiyor. O zaman şöyle bir tabloda yok mu? Devletin geç müdahale ettiği bir süreç, bir yapılanma. Yani izlediği, bilgi sahibi olduğu herhalde belli. Çünkü hani sırf bir operasyonla kısa bir süre içerisinde bunun zaten gerçekleştirilmediği belirtiliyor. Uzun süreden beri izlendikleri biliniyor. Ve hatta yine Alman basında vardı. Operasyonun yapılacağına dair bilgilerin de ulaştığı konusunda İtalya'da olan bir tanesi haber veriyor hazırlık yapılsın diye komşusuna, bu konuda bir baskın olacak diye. Yani demek ki devlet içerisinde de belli bir şekilde bağlantı devam ediyor. Şuraya biraz şey yapabilir miyiz? Girelim. Devlet içerisinde genel olarak son yıllarda bir aşırı sağ örgütlenmenin olduğunu biliyoruz, Almanya tartışılıyor. Hanau ifade ettin. Hanau'dan sonra özellikle Hessen'de polis içerisinde grupların olduğu, NSU 2.0 diye başlayan bir süreç. Kuzey Ren-Westfalia eyaletinde polis içerisinde yine benzer bir soruşturma başlatıldı. Güçlü bir devlet içerisinde güçlü bir aşırı sağ yapılanmanın, bu hani bir merkezi
grup var mı bu konuda? Hani bir merkezden mi yönetilen bir sağ grup mu, yoksa demin ifade ettiğin gibi kendi başına bağımsız bireyler ama aşırı sağ görüşleri savunan ekipler mi var bu devletin şu anki aygıt içerisinde? Ya şimdi aslında bir söz var. Devlet uzun yıllar sağ gözünde kördü diye bir kavram Evet. Almanya'da tartışılıyor. Kör müydü onu biz tartışamayız ama şöyle bir realite var. Uzun yıllar hep totalitarizm ideolojisi Almanya'da belirgin oldu. Ya bütün işte izimlerin hepsini bir şey etrafında bir araya getirmek, işte sağ, aşırı sağ aynısı, aşırı sol aynısı, şu aynısı ve benzeri gibi ideolojilerin hepsini aynı düzleme getirip bazı tehlikeleri sıra dışı haline getirme eğilimi Almanya'da uzun yıllar ağır bastı. O yüzden sağ terörden ve sağ aşırı sağ olgusundan tartışıldığı zaman hep aşırı sol tartışmalar da gündeme getirildi ve bu tartışmalar da o noktaya vardı ki işte bu mu daha ileri, şu mu daha ileri, şu mu daha geri biçimindeki bir yarış biçiminde algılandı. Ama bu ideolojinin arkasında tamamen totalitarizm tartışmaları var ve bunlar da Hitler faşizmi sonrasında değişik entelektüel ve tarihçi çevrelerin uzun yıllar tartıştığı olgular oldu. Tarihi biz nereden Almanya'dan Evet. bakmamız gerekiyor biçiminde ama biz buradan yola çıkarak şu gerçekliği görmemiz gerekiyor. Aşırı sağ Almanya'da yeni bir hareket değil. Aşırı sağ örgütlenmeler Almanya'da düzlem halinde İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra daima var oldular. Ve bu Devlet içinde de düzlem var oldular. Bu devlet önemli çünkü. içinde yani şimdi Evet. iki olgu. Bu varoluşların içinde bir devlet aygıtları içinde. Çünkü devletin dönüşümü aslında bu güçler üzerine şekillendi. Evet. İkinci Dünya Savaşı sonrası. O realiteye baktığımızda biz bunu NSU gerçekliğinde de gördük. İstihbarat servisleri, işte bilmem devletin değişik polis aygıtları ve benzeri gibi olgular e, içerisinde daima neonazilik köklü eğilimler, faşizan eğilimler her zaman var oldu. Bu da o tarihsel süreçten ilintili bir olgu olduğunu görmek gerekiyor. Şimdi bu hareketler hem devlet içinde hem de devletin dışında değişik yapılanmalar etrafında etkin oldular. Ve uzun yıllar bu yapılanmalar değişik boyutta aktiviteler sağlıyordu. Bu aktiviteler içinde özellikle silahlanma eğilimleri de var. Örneğin 1980'de bu Oktoberfest Evet. cinayeti Münih'te. vardı Evet. Münih'te. Bu işte hep bireysel eylemler gibi yansıtılsa da bunlar neo-Nazi eylemleriydi. Örneğin 70'li yıllarda 80'li yıllarda neo-Nazi örgütleri silahlanma eğilimini ağırlık bastılar ve bu noktada birçok küçük neo-Nazi çekirdek örgütler oluşmaya başladı Almanya çapında ve bunlar değişik aktivitelerde bulundular. 90'lı yıllarda biz bu aktiviteler zincirinin özellikle mültecilere, göçmenlere karşı olduğunu da gördük. Hoyerswerda, Kundaklama yönleri Rostock, bayağı öne çıktı çünkü o yıllarda. Evet. Hoyerswerda, Rostock, Evet. Mölln, Solingen 90'lı yıllarda bir zincirleme gördük. Yani bu neonazi örgütlerin zincirleme aksiyonları etrafında bir araya geldi. Hep Alman kamuoyunda bunlar hep bireysel eylemler olarak gösterilse de bireysel eylem yoktur. Bunların hepsinin Evet. arkasında bir ideolojik ağ ve hepsinin arkasında neticede değişik aşırı sağ eğilimlerin ağı ve birlikte hareket ettiği noktası gündeme gelmekte. Tabii bu örgütler isimlerini değiştirdiler ama bir biçimde tarihsel anlamda var oldular. Biz bunu 2000'li yıllarda NSU olarak tanıdık. NSU'yu bütün kamuoyunda üçlü bir çete olarak Evet. lansıttılar. Ama üçlü çete nasıl oluyor da bütün federal Almanya'nın birçok şeyinde eyaletinde katliamlar işliyor. Bomba eylemleri, bombalama eylemlerinde bulunuyor. İşte bilmem üçlü bir grup olarak yansıtıyor. Bu grubun içerisinde ağlar var. Bu ağlar Almanya çapında değişik neo-Nazi örgütlerin, aşırı sağ örgütlerin ağı üzerine şekillendiğini görmek gerekiyor. Ve Aynısı istihbarat NSU, elemanları da çok büyük rol oynuyor aynısı orada tabii NSU ki. 2.0 için de Evet. geçerli. Aynısı Hanau katili için de geçerli. Bunlar eylemi bireysel olarak yapmış olsalar bile bunun arkasında bir ideoloji, bir yapılanma, bunun arkasında bu düşünceyi ve bu eylemi güçlendiren olgular söz konusu ve bunu toplum açısından göz ardı etmemek lazım ve bu aslında bu hareketlerin öznesi içinde bir araya getirilen noktalar. Diğer bir boyutta örneğin diyelim ki bir AfD realitesi de var. Yani AfD
aşırı sağ bir parti olarak kendini göstermiyor ama sağ popülist bir parti. Şimdi Evet. toplum içerisinde, toplumun merkezinde şekillenen sağ popülist, ırkçı tartışmaların hepsi AfD'yi güçlendiriyor ama AfD'yi güçlendirmekle birlikte bu hareketleri de güçlendiriyor. Çünkü bu AfD'nin izlediği Birbirine zaten politiklerindeki zıt eğilimler görünmüyor. Onlar ya zaten işte besleniyor birbirinden. diyalektik bağ da var. Yani şimdi mesela Evet. diyelim ki AfD içerisinde e, bu bütün aşırı sağ ideolojik zeminde tartışılan noktalar, ırkçılık tartışmaları, AfD içerisinde sağ ideolojinin belirlediği özneler üzerine tartışma aslında aşırı sağ ve sağ militarist örgütlerin de güçlenmesine zemin sağlayan tartışmalardır. Ve kendi O etrafında zaman geri taban AfD'nin sağlamanın da bir olgusudur. Reichsbürger operasyonu çerçevesinde bazı siyasetçiler ve aydınlar güçlü bir şekilde AfD'nin yasaklanması gerektiği konusunda görüş belirttiler. Çünkü operasyonun merkezinde aynı zamanda AfD'li eski bir milletvekili var ve bu darbe girişiminde meclisin de yardım edeceğini. Çünkü bu bilinen bir isim tabii ki. Bir de bilinmeyen bir sürü isimler vardır. Mutlaka devletin bilgisi dahilinde. Ya AfD o bu zaman yani şöyle sadece hani sağ popülist milliyetçi bir parti değil, aynı zamanda ırkçı faşist hareketleri de güç katan ve bu bakımdan e, demokrasi için tehlike. Almanya'nın mevcut sistemi açısından büyük bir tehlike içinde barındırıyor. Evet, şöyle bir bağ daha var. AfD ile imparatorluk vatandaşları ve öbür aşırı sağ örgütler içerisinde bu yapılanmalar biraz da son yıllarda güçlenmesinin öznesinde toplumsal dönüşümlerin de rolü var. Örneğin diyelim korona süreci, devletin korona politikası, sağlık politikalarındaki tasfiye süreci bu yapılara yeni bir güç de sağladı. Çünkü bu yapılar örneğin toplumun içinde tepki gösteren hareketlerle bir araya gelme noktasına da geldiler. Örneğin korona karşıtı eylemlerin içinde Reichsbürgerler önemli bir rol oynadı. Ya da diyelim devletin çevre politikası, devletin işte kapitalist sistemin ortaya çıkardığı dengesizliklerin ortaya çıkardığı boşluklar üzerinde bu yapılar bunu kullanmaya çalıştılar, değerlendirmeye çalıştılar. Evet. Örneğin Cuma günü gençlik eylemlerinde neonazi NPD'nin gençlik örgütlenmesi, değişik AfD'nin gençlik örgütlenmesi gibi yapılar bu eylemleri kullanmaya çalıştılar kendilerine. Yani bütün eyaletlerde aynı düzlemde yürümedi ama Halbuki bazı hareketin kendisi eyaletlerde antifaşist tabii, bir karakterde bir hareket. aynen işte işte doğayı ve çevreyi koruyan Evet. ama bu politik şeyleri kendine mal etme, kendi himayesi etrafında toparlama diye yeni bir cephe politikası öyle diyorlar neonaziler. Yeni bir cephe politikası izlemeye başladılar. Bu imparatorluk vatandaşları hareketi de o cephe politikasının içinde. Dolayısıyla bu hareketlerin AfD'lerin ama NPD gibi ya da başka küçük neonazi militan örgütlerle de bağ daima vardı, var olacaktır. Evet. Bu türden operasyonlar olunca ya da açığa çıkınca devlet içerisinde aşırı sağ zihniyeti temizleme konusunda mesajlar veriliyor. İçişleri Bakanı Feyza da bu konuda epey bir çağrı yaptı. Hatta silah yasasının değiştirilmesi, bunların çok kolay bir şekilde silah temin ettikleri ve işte bu silahlarla cinayetlerin işlediği konusu gündeme geldi. Şu anda baktığımızda sonuçta işte SPD, Yeşiller ve FTP'den oluşan bir ampul koalisyonu hükümeti var. Devlet içerisinde bu sağ faşist örgütlenmeleri temizleme konusunda ciddi bir hamle gelebilir mi? Dönem dönem ifade ediliyordu ama böyle bir ciddi bir hareket başlayabilir mi? Geç kaldı diyelim. Başlaması gerekiyor. Nancy Faeser iktidar oluştuğunda işte İçişleri Bakanı olarak kendisi ifadede bulundu. Aşırı sağ tehlikesi ciddi bir tehlikedir. Bizim buna karşı mücadelede daha duyarlı olmamız gerekiyor biçiminde bir ifade kullandı. Bu ifade uzun zaman herkesi bir beklentiye de koydu. Evet. Yani aylarca bir yılın üzerinde bir beklenti var ve bir şey de şekillenmedi bu noktada. İlk girişim şimdi Reichsbürger hareketine ilişkin bir girişimdi. Bu konuda bu olguyu ciddiye almak gerekiyor. Bu olguyu da ciddi bir biçimde değerlendirmek gerekiyor. Diğer bir olgu daha var. Örneğin
güvenlik birimleri içerisinde, polis teşkilatı içerisinde, anayasayı koruma örgütü içerisinde de ciddi problemler var. Evet, Yani ordu burada içinde. Keza ordu ordu zaten içinde de ciddi KSK'yı problemler var. dağıttı. Aynen. Önceki Bu savunma bakanı. bunlar da yeni değil. Horst Seehofer döneminde de burada skandallar gündeme geldi. Skandallar gündeme gelmesine rağmen, birçok olgu bilinmesine rağmen orada ciddi bir girişimde ciddi bir temizlik hareketi başlamadı. Şimdi şeye baktığımızda, NSU gerçekliğine baktığımızda, NSU 2.0 gerçekliğine baktığımızda bu yapılanmaların aslında polis teşkilatları içerisinde şekillenen ve onlarla bağlı yapılanmalar olduğunu gördük. NSU cinayetler zinciri bu zincirlemenin kökünde örneğin Anayasayı Koruma Örgütü'ne ilişkin bağların olduğunu da gündeme getirdi. Şimdi biz eğer bunlarla mücadele edeceksek buradaki şeffaflık da ortaya çıkmalı. Bu örgütler ve yapılanmalar da denetime açılmalı. Denetime açılmalı ne demek? Örneğin Horst Seehofer polis teşkilatındaki aşırı sağ eğilimleri ilişkin araştırmaları uzun zaman direndi, Engelledi. Evet. kapatmak engelledi. Aynı zamanda polis teşkilatı ya da aşırı sağ değişik devlet aygıtlarındaki ırkçı eğilimlerine ilişkin araştırmaların engellediğini gördük. Şimdi bunlar açıklığa kavuşmalı. Kurumsal bir ırkçılık, kurumsal bir örgütlenme de söz konusu. Dolayısıyla bu kurumlar da kamuoyunda şeffaflığını korumalı ve bu kurumlar da parlamenter ve politik düzeyde ve toplumsal düzeyde şeffaflık sağlanmalı ve şeffaflık göstermeli. Bu da ancak işte değişik kurumların bu konuda araştırmalara müsaade etmesiyle Orada mümkün. toplumsal muhalefet hareketi baskı, hani anlattığından bakarsak bir niyet var ama bu niyetin sonuca ulaşması ise zayıf şu anda Almanya'da. Bir tehlikeyi Aynen. görünüyor az buçuk. Hı Çünkü hı. zaten bu tehlikeyi görmek için İçişleri Bakanı olmaya da gerek yok. Aşağı yukarı birçok şey ortada. Devlet Ama şu içerisinde. gerçekliği görmek lazım. Bu son yıllarda aşırı sağ örgütler daha kamuoyunun nezdinde açıktan ortaya çıkıyorlar ve daha da radikalleşme eğilimleri Hı gösteriyorlar. hı, hı hı. Bu da toplumdaki dönüşümlerle ilintili ve kapitalist sistemin buradaki izlediği stratejilerdeki çıkmazın da ifadesi. Sosyal sorunlar büyüdükçe bunların dediğin gibi kendi sorunları için ya da kendisinin güç toplaması için bunu kullanmaları giderek artacak ve sonuçta şimdi enflasyona karşı, hayat pahalılığına karşı Doğu Almanya'da özellikle kitlesel gösteriler düzenlediler. Bazı günlerde, pazartesi günleri 100 bine kadar insanın katıldığı eylemler oldu. Hı hı. Sorunlar büyüdükçe o zaman bu sosyal sorunlara doğru bir şekilde çözüm bulunmadığı takdirde aşırı sağın güçlenme potansiyeli soldan daha fazla diyebilir miyiz o zaman? Realite bunu şimdilik öyle gösteriyor. Hı hı, hı hı. Ama Peki, tabii şimdi aşırı sağlan solu aynı kefeye koymamak lazım. Yani solun içinde bulunduğu süreçteki zorluklar farklı bir noktada. Ama aşırı sağ dinamikleri şu an toplumsal anlamda daha iyi gelişiyor. Çünkü toplumda birçok şeyi daha da zorlaştı. evet. Komplike aktarmak gerekiyor. Aşırı sağ yapılanmalar bu işi çok dualist ve basit bir dille anlatmaya çalışıyorlar. Yani bu sorunlara solun doğru çözümler ve bir dil bulup güç toplaması gerekiyor. Ya Antifaşist işte hareketin desek daha doğrusu aslında. biraz da Baktığımızda hani, öyle. Bir de evet, sol kimlik politikalarından vazgeçmeli. evet. Zaten kimlik politikalarını aşırı sağ örgütlenmeleri yeterince tam doğru bir temelde oturtabiliyorlar. Bu ama solda da son yıllarda kimlik politikaları epey bir şey oldu. Moda oldu. Yani kimlikler üzerinde bütün sorunları tanımlama şu anki Almanya'daki sol akımların belki en önemli konulardan birisi, hatta ayrım noktalardan birisi oldu neredeyse. Hı, aynen. Evet. Aynı fikir. Antifaşist cephede neler yapılabilir peki? Yani bu sağ tehlikeye karşı darbe girişimi var, silahlanma var, devletle bağ var. Bütün buradan bir antifaşist bir dönüşüm, toplumsal olarak bir dönüşüm için önümüzdeki dönemde nasıl bir eğilim güç toplayabilir? Şimdi şöyle bir gerçekliği görüyoruz. Bütün bu aşırı sağ hareketlerin güçlenmesi, ırkçılık olgusunun gündemde daha farklı bir noktada olması. Diğer tarafta tabii genç nesiller ya da değişik toplumsal kesimler içerisindeki antifaşist, anti ırkçı eğilimleri ve güçleri de bir araya getiriyor.
örneğin yeni kuşak içerisinde farklı dinamiklerin olduğunu da görmek mümkün. Son yıllarda özellikle faşizme karşı, ırkçılığa karşı mücadelede yeni genç kuşaklar, yeni örgütlenme modellerine de girdiler. Özellikle genç göçmen kökenli gençlik içerisinde de burada bir hareketlik söz konusu. Dolayısıyla toplum olarak bu hareketlerin hepsini desteklemek gerekiyor. Bu hareketler de aslında neo-nazi tehlikesine karşı en hassas davranacak noktada da kendini var eden hareketler olarak gündemde. Bunun için de bu hareketlerin önemi ve dinamikleri daha dikkate almamız gerekiyor. Bir diğer nokta, örneğin biz bunu Hana olgusunda da gördük. NSU cinayetleri sürecinde de ortaya çıkan bir olguydu. Kasıl'dan sonra, Chemnitz'ten, Halı'dan sonraki oralardaki neonazi saldırılar sonrasında şekillenen yerel örgütlenmeler de güçlendi. Evet. Örneğin diyelim yerelde değişik toplumsal kesimlerin bir araya getirdiği antifaşist yapılanmalar da gündeme geldi. Bu yapılanmaların toplumsal rolünü ve önemini güçlendirmek gerekiyor ve Nancy Faeser eğer aşırı sağ tehlikeye karşı mücadele ediyorsa bu mücadeleyi aslında antifaşist güçlerle birlikte sürdürmesi gerekiyor. Peki, çok teşekkürler Kemal. Yayınımıza Ben katıldığın teşekkür için. ediyorum. Çok sağ ol daveti için. Evet sayın seyirciler, bu hafta Kemal Boza ile birlikte Almanya'da Reichsbürgerlere karşı yapılan hareket, operasyon, onların darbe girişimi ve Almanya'daki sağ örgütlerin durumunu konuştuk. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.